Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Pinterest'te uzun zamandır görüp sizlerle paylaşmak istediğim bir panço modeli çalıştık. Arkadaşlar Pinterest'teki modellerden biraz farklı motifleri. Çünkü ben 3-4 tane motifimden ayrı ayrı kurguladığım bir motif oldu. Yani bu motifi ben 2-3 motifle birleştirerek yaptım. Çok da güzel oldu bence. Hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Şöyle Ören Bayan'ın favori ipini kullandım. Batik ipini kullandım. Hemen şöyle renk kodunu da vermek istiyorum. 657 arkadaşlar renk kodu ve aynı markanın siyahını, düz siyahını bulamayacağım için hemen ben de her zamanki gibi Alize'nin Süperlana klasik siyah ipiyle beraber eşleştirdim ve gerçekten çok da güzel oldu. Hemen tığımdan bahsetmek istiyorum. Tığ arkadaşlar 3.50 milimlik tığ kullandım. Sizler elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Her iki tarafta da kullanabilirsiniz. İster üçgen halini kullanın. İsterseniz de benim favorim olan şu şekilde kare halini kullanabilirsiniz. Zaten üzerime giyip resimlerini çekeceğim. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenir, severek örersiniz. Ben biraz kısa ördüm ama sizler daha geniş olmasını istiyorsanız birleştirdikten sonra da büyütebilirsiniz ya da motifleri büyütebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen size kalmış. Evet, isterseniz yapımına geçelim. Yapımına geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Videolarımın öne çıkabilmesi için sizin videolarımı beğenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Lütfen beğeni butonuna basmadan geçmeyin diyorum. Ve hemen bu güzel modelin yapımına geçiyorum. Öncelikle siyah ipimle başlıyorum ve sihirli halka ile başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tutuyorum. Hemen tığımı halkamın içinden geçirip 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığın başını doladığım halkamın içine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. İkili trabzan. Bir zincir, ikili trabzan. Toplamda 12 tane ikili trabzanımız olması gerekiyor. 4 tane yaptık. 5, 6, araya bir zincir, 7, araya bir zincir, 8. Şöyle sihirli halkamın ipinden tutup ortayı küçültüyorum. Bir zincir çekiyorum. 9, bir zincir 10, bir zincir 11, bir zincir 12 tane ikili trabzanımı yaptım. Sihirli halkamın ipini iyice şöyle çekip ortayı iyice küçültüyorum. Burada bir zincir çekiyorum ve ilk çektiğim zincirin tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Şöyle aralarda bir zincir olacak şekilde 12 tane ikili trabzanımı yaptım ve hemen önümdeki bir zincirlik boşluğa geliyorum ve kaydırma yapıyorum. Burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığın başını 2 kez doluyorum. Hemen bir zincirlik boşluğa battım. 2 ilmek kapatıyorum. Geri kalanı tığımda. 2 kez doladım. 2 kapattım. Geri kalanı tığımda. Bunu 4 kez yapıyorum. 2 çektiğim zincirle beraber 4 tane yarım trabzanım oldu. Hepsini birlikte kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başını 2 kez doladım. Bakın burada yine bir zincirlik boşluğun içine 2, elimi gevşek tutuyorum arkadaşlar. Aynı zincir boşluğuna yine 4 tane 2 ilmek kapatarak yarım trabzanlar yapıyorum. 2 kapattım. Geri kalanı tığımda.
bunu 4 kez yapıyorum. Bakın bu şekilde hepsini kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Şöyle yapraklar yapmış oluyoruz. Bir kez daha göstermek istiyorum. 2 kez doladım. Hemen önümdeki bir zincir boşluğuna 2, 2 kapattım. 2 kez doluyorum. 2, 2 ilmek kapatıyorum. Geri kalanını tığımda bırakıyorum. Bu şekilde 4 tane yarım trabzanımı yapıyorum. Bakın. Hepsini birlikte kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar toplamda 12 tane yaprağımız olması gerekiyor. Ben yapraklarımı tamamlayıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben 12 tane yaprağımı bitirdim. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve ilk yaptığım yaprağın şöyle tepe kısmında 2 tane ilmek var. Hemen ona battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çektim. Eğer ip koparmak istemezseniz bu şekilde buradan devam edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle şuraya gelirsiniz. Hemen yeni ipi geçirip devam edebilirsiniz. Ama ben şöyle arkasında ip kalıntısı kalsın istemiyorum. O yüzden kopararak yapıyorum. Kendim nasıl yapıyorsam size de o şekilde göstermek istiyorum. Şöyle hemen sihirli halkamın ipini çekip şöyle herhangi bir ilmeğe batıyorum. Ve sihirli halkamı şöyle bir düğümle sabitliyorum çözülmemesi için. Sihirli halkaya güvenmiyorum. Çünkü çözülüyor. O yüzden illa bir düğüm atıyorum. Hatta 2 düğüm attım. Garanticiyim ben. Evet. Evet. Şu şekilde orta çiçeğimizi tamamlamış olduk. Batik ipimi alıyorum. Hemen şöyle ipime bir düğüm attım. Bu artık ipleri de zaten arada yürüteceğiz arkadaşlar. Hiç artık ip temizlemek zorunda kalmayacağız. Herhangi bir boşluğa battım. 2 zincir çektim ve hemen bu boşluğun içine bakın arada artık ipimi de örüyorum. Bu ördüğüm ipi bakın hemen şuradan şöyle kesebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hiç ip artığı kalmıyor. Evet. Şimdi aralarda hiç zincir yok. Hemen karşı tarafa geçiyorum. 3 tane ikili trabzan. Burada hemen köşeleri yapıyoruz. İlk köşenin yarısını yaptık burada. Dönüşte bu köşeyi tamamlayacağız. Zincir yok. Hemen yandaki boşluğa geçtim. 3 tane ikili trabzan. Bakın 2 tane grup yaptım. Üçüncüsü köşe. Yani 3 tane ikili trabzan yapacağım. İki zincir. Hemen boşluğun içine, aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Hemen yandaki boşluğa geçiyorum. 1 2 3. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın 2 grup kenar. Burada da ikinci grubu bitiriyorum. 3 tane ikili trabzan. Bakın buradaki artık ipleri hemen şuraya alıyorum. Ve hemen önümdeki boşluğa batıp yine köşemi yapıyorum. 2 3 2 zincir, aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Evet, bu şekilde devam ediyorum. Bakın sakladık bunu, o yüzden hemen kesebilirim. Gördüğünüz gibi hiç ip artığı kalmıyor. Bu şekilde ben hemen bu sırayı bitirip dönüyorum. Evet arkadaşlar, ilk başladığım yere geldim. Yine buradaki köşeyi tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzan yaparak
2 zincir çektim. İlk çektiğim zincirin tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum ve tekrar siyah ipime geçeceğim. Hemen bir düğüm attım. Şöyle şu köşeden başlamak istiyorum. Bakın. Hemen şöyle köşeye battım. İpimi sabitledim. 1, 2, 3. Eğer burada kasma yaparsa 4 zincir de çekebilirsiniz. Bu tamamen sizin elinizin ayarına bağlı. Bakın şuradaki hemen şu grubun arasındaki boşluğa batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Hemen bakın iki grup arasındaki boşluğa battım. Sık iğne. 1, 2, 3. Grup aralarına batarak sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Köşeye geldim. Köşenin içine batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Burada yine 3 zincirim var. Yine köşenin içine batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Buraya köşe için yine bir yuva yapmış oldum. Daha sonra 1, 2, 3 ve boşluklara 3'er tane zincir çekip sık iğne ile sabitliyorum. 3, bakın bu şekilde devam ediyorum. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bakın hemen şunları da şöyle arada saklıyorum. 1, 2, 3. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna geldim. 3 zincir. Yine ilk köşeme batıyorum. Sık iğne. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Burada ilk başladığım noktaya sık iğneyi batırıp kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Dediğim gibi eğer kesmek istemezseniz direkt şuradan kaydırmalı şekilde devam edebilirsiniz. Bir sıra siyah, bir sıra siyahı sık iğne sırası olarak yapıyorum bu şekilde. Diğer ipi ise gördüğünüz gibi sadece trabzan yapıyorum. Evet. Şimdi yine şöyle köşeden başlıyorum. 2 veya 3 zincir çekebiliriz. Bakın arkada artık iplerimi yürütüyorum. Buraya çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yaptık. Köşemizin yarısını oluşturmuş olduk. Bakın artık iplerimi hep yürütüyorum. Bakın buradaki hemen boşluğa 3 tane ikili trabzan. 1, 2, 3. Şurada bakın zincir boşluklarına 3'er tane ikili trabzan yapacağız. Aralarda hiç zincir yok. 2, 3. Diğerine geçiyorum. 1, 2, 3. Son boşluğum. 1, 2 ve 3. Şöyle göstermek istiyorum. Modelim ortaya çıktı zaten. Buraya yine köşemi yapıyorum. 3 tane ikili trabzan. 2 zincir. 3 tane ikili trabzan. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, yine sıra sonuma geldim. Şöyle köşemi tamamladım. 2 zincir çektim ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batıp kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Bitiş hep aynı şekilde olacak. Şöyle köşeyi tamamlayıp 2 zincir ve kapatıyoruz. Evet, şöyle hemen göstermek istiyorum motifin güzelliğini. Çok güzel oldu. Şöyle küçük küçük yapıp birleştirip de çok güzel hırkalar da yapabilirsiniz bununla.
Evet, hemen siyah ipime geçiyorum. Evet. İpime bir düğüm attım. Tüm sıralar aynı şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Sık iğne ile sabitledim. 3 zincir. Hemen önümdeki boşluğa battım. Sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3. Elimi olabildiğince gevşek tutuyorum. Sıkı sıkı yapmıyorum. 3. Boşluklara batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincir. Boşluklara batıyorum. Sabitliyorum. Bu şekilde köşeye kadar geliyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen şöyle sık iğnemi yaptım. Köşede ne yapıyorduk? 3 zincir ve köşenin içine batıp sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincir çekip devam ediyorum. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Bu şekilde. Evet. Evet arkadaşlar, yine sıra sonuma geldim. 3 tane zincir çektim. Şunu şöyle kenara alıyorum. Bir yukarıda saklayacağım. Hemen köşeme battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve ilk çektiğim sık iğnenin içine batıp kaydırmayla kapattım. Bir zincir. Ve gördüğünüz gibi sıralarımız bu şekilde, hiçbir farklılık yok. Sadece şuradaki gruplarımız her sırada bir tane artacak. Bakın 2 taneydi. Bir üst sırada şöyle bakalım hemen. 1, 2, 3, 4 pardon 2, 2 artıyor sanırım. 2 idi, 4 oldu, 6 olacak. Şöyle hemen diğerini de göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle arta bir sıra siyahla bir sıra batikle devam edeceğiz arkadaşlar. Kaç sıra örmüşüm? Hemen şöyle siyahları saymıyorum. Batik sırasını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra örmüşüm. Arkadaşlar bu şekilde 7 sıra ve son olarak şöyle zincir sırasıyla siyah ördüm. Aynı şekilde bunu da tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Yine aynı yöntemle kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Ve kaydırmayla sıramı bitiriyorum. Şöyle bir zincir çekip hemen göstermek istiyorum. Şöyle beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra batik iple ördüm. Şu çiçeği saymıyorum. Siyah iple zincir çektiğimiz ve sık iğne ile yaptığımız bölümler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sırada siyah iple ördüm arkadaşlar. Bu şekilde toplamda 4 tane parça örüyoruz. Aynı şekilde. Şöyle tek tek göstermek istiyorum. 4 tane parçamı ördüm. Hemen size şöyle ebatlarını da vermek istiyorum. Hemen ölçelim. Şöyle ölçüyorum. 34 santim arkadaşlar. Ve son sıra ilk ördüğümüz motifi bir sıra siyahla devam edeceğim. Şöyle hemen yandaki boşluğa geçtim. 3 zincir çektim. 3 zincir çektim ve her bir boşluğa 3'er tane ikili trabzan yapıyorum. Çektiğim zincirle beraber. Batik iple ne yaptıysak burada da aynı şekilde ilerliyorum. Tüm boşluklara 3'er tane ikili trabzan. Yine köşelerimizi aynı yapıp hemen döneceğim arkadaşlar. Şu şekilde göstermek istiyorum. Yine bir sıra bu şekilde örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim. Yine 2 zincir çekerek bu sırayı da bitiriyorum. Son sıraları siyahla yapmış oluyoruz. Tabii ben böyle yapıyorum, sizler renk kombinasyonunu istediğiniz gibi yapın. Şöyle çok kafanızı karıştırmadan şöyle 2 tanesini, son sıralarını siyahla ördüm. 2 taneyi de birleştirerek öreceğim arkadaşlar. Bakın şöyle öncelikle koyalım. Bakın şu tersi düzü masaya gelecek şekilde koydum.
Yani iki tersi birbirine bakacak. Şöyle, bu da ters, düzü üste gelecek. Evet. Şu ön, diğeri arka. Hemen şunları şöyle göstermek istiyorum. Bakın, şöyle net bir şekilde anlatmak istiyorum. Bakın, şu şekilde birleştireceğim. Şu ucu şuraya, diğer ucuysa şu şekilde birleştireceğim. Yani şurası üçgen kalacak. Öncelikle birini birleştirelim. Şöyle hemen birini alıyorum. Şöyle düz tarafını aldım. Hemen bir duvarını aynı şekilde öreceğim. Şöyle 3 zincir çektim. Hemen köşe yaparak başlıyorum. Her bir boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak diğer uca kadar devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, bir duvarı şu şekilde ördüm. Bakın. Şöyle köşenin 3 tane ikili trabzanını yaptım. Bir zincir çekiyorum. Ve şöyle bakın. Kafanız karışmaması için bu şekilde koydum. İki ters de bu şekilde. Hemen ilk motifi birleştiriyorum. Bu şekilde birleştireceğim. Biraz yakınlaştırayım. Normal diğer motifleri birleştirir gibi birleştireceğiz bunu da. Bakın, burada bir zincir çekmiştik. Hemen diğerinin köşesinden ilmeği alıyorum. İçinden geçirdim. Bir zincir çektim. Ve yine 3 tane ikili trabzan yaparak köşemi tamamlıyorum. Şöyle göstereyim. Bakın, hemen yanındaki boşluğa şöyle zincir çekmeden geçiriyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Hemen yandaki boşluğa 3 tane ikili trabzan. 2 3 trabzandan sonra hemen şu boşluğa geçtim. İçinden ilmeği geçirdim. Bir zincir çektim ve hemen önümdeki boşluğa 3 tane ikili trabzan. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim birleştirmeye. Bakın, her bir boşluğa bu şekilde bir zincir çektim, diğerine de. Çoğu arkadaşım eminim biliyorlardır bu birleştirmeyi. Çoğu motifli hırkalarımızda, motif birleştirmelerimizde bu yöntemi kullanıyoruz. Biraz da siyahla yaptığım için tam görünüyor mu onun endişesini taşıyorum. 3 tane ikili trabzan. Evet. Şöyle hemen bakın. Şöyle üçlü gruplarımızın boşluğundan ilmeği geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Şöyle sıranın sonuna kadar, şu köşeye kadar devam edip birleştirmeye hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sona doğru gelmek üzereyim. Tam köşedeyim şu anda. Şöyle köşemin ilk 3 ikili trabzanını yapıyorum. Şöyle bir zincir çektim. Hemen yandaki trabzana battım ve şu şekilde kapattım, ama diğerini de aynı şekilde birleştireceğim. Şimdi bakın, şu ön, şu kol ve şunun şöyle üçgen durması gerekiyor. O yüzden hemen bunun yanına şöyle şurayı birleştireceğiz. Şu şekilde. Hemen şöyle düzeltiyorum. Tersinin yüzünü muhakkak şöyle bir ayarlayın. Evet. Burada hemen diğerine de şöyle uzatıyorum. Ve ilmeği geçiriyorum şöyle. Birleşmesi için. Hemen burada bir zincir çekiyorum. Ve hemen köşemi ayarlıyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım. Bakın, şöyle şurayı birleştirmiş oldum, köşeyi. Hemen köşenin yanındaki
ilk boşluğa batırıyorum. Bir zincir, birleştirme aynı şekilde ilerliyor. Şöyle biraz ördükten sonra göstereceğim size. Hemen bakın, bu bitiş noktasında başladık. Şöyle içinden geçirdim. Bir zincir, 3 tane ikili trabzan, ilmeği uzattım. Hemen yanındakinin içinden geçirdim. Şu çok da kafanızı karıştırmak istemiyorum. Şöyle uzatıp göstermek istiyorum. Şöyle kamerayı da uzaklaştırayım. Bakın. Şu şekilde bakın. Şu şekilde geldim. Birleştirmem bitti. Hemen diğerini aldım. Şu şekilde diğerini aldım. Diğerinden devam ediyorum. Bu şekilde. Şimdi ben yine sıra sonuna kadar burayı öreceğim. Diğer taraflarını da bitirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben diğerini de birleştirdim. Şöyle kamerayı biraz uzaklaştırdım. Şöyle birleştirmiş oldum. Hemen şöyle bakın. Şu şekilde ön, arka ve yan kol olarak düşünüyoruz. Şöyle iyice bakarsanız tam net anlaşılsın istiyorum. Yani 2 tane yan yana, 1 tane de tepeye birleştirmiş oldum. Bunu bu şekilde tek tek de birleştirebilirsiniz. Hiç kafanızı karıştırmadan. Bakın şu şekilde tuttuğumda zaten pançom ortaya çıkıyor. Bakın. Şöyle ön, arka ve kol kısmı arkadaşlar. Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde birleştireceğim. Şöyle tutacağım. Şöyle kendime çevireceğim. Yine şurayı birleştireceğim ve diğer tarafla birleştirip döneceğim. Hemen başlangıcı şöyle göstermek istiyorum. Yine bir tarafını ördüm. Bir zincir çekiyorum. Yine 3 tane köşemi ördüm. 3 tane ikili trabzanımı ve hemen şunu alıyorum. Ve birleştirmeye başlıyorum. Az önce buraları zaten gösterdim. Sadece size göstermek istediğim motifin hangi köşesini nereye yerleştireceğimiz. Evet, bu şekilde diğer köşeye kadar ben devam edip şöyle şuraya gelene kadar devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, burada sıranın sonuna gelmek üzereyim. Yine köşeme geldim. Köşeden şöyle çıkardım. Hemen diğerine şöyle geçelim. Bakın bu alttaki, şöyle hemen çevirip göstereyim. Bakın şurayı birleştirdim. Hemen öne geldim. Hemen önüne beraber devam edeceğim. Diğer motifin hemen köşesinden de şunu geçirip öyle bir zincir çekeceğim. Şöyle bakın. Köşenin içinden geçirdim. Bir zincir çektim. Ve yine ikili trabzanlarımı yapıyorum. Ve birleştirmeye diğer motifle devam ediyorum. Bakın yine boşluklara bir zincir, 2 ve 3. Hemen diğer boşluğa geçtim. Bir zincir. Şöyle ipim de bitti. Yenileyeceğim ipimi. Yani bir yumaktan fazla gidecek zannedersem. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın şurayı da bu şekilde birleştirmiş olacağız. Ben yine burayı komple örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim. Şöyle bu sırayı şu şekilde kapatmak istiyorum. Köşemin yarısını yaptım. Şöyle net miyiz? Burada hiç zincir çekmiyorum. Tığın başında oluyorum. İlk çektiğim zincirin tepe noktasından battım. İkili trabzan yaptım. Ve şöyle köşemin ortasına gelmiş oldum. Şöyle 3 zincir çekip hemen birleştirmemi göstermek istiyorum. Bakın.
Şöyle az önce dediğim gibi önü, arkası ve kollarımızı tamamladık. Kameranın aldığı kadar göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde, diğerini de bu şekilde birleştirmiş olduk. Eğer şu şekilde katlarsam şöyle pançomuz, şal da diyebiliriz, panço da diyebiliriz. Şöyle üçgen hali alıyor. Ve bunu hemen alt kısmını istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Ben boyun kısmı çok dar olmaması veya çok bol olmaması için bu ebatlarda yaptım. Daha büyük motifler yaparsak boyun kısmı çok geniş olacak. O yüzden motifi benim yaptığım gibi yapın. Ama buradan aşağısını istediğiniz kadar dizinize kadar dahi uzatabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben de hemen bu etek bölümüne bir veya iki sıra yine siyah iple devam etmek istiyorum. Ben çok uzun yapmayacağım. Şöyle omuz şalı gibi kullanmak istiyorum. Hatta şöyle üçgen değil de şu şekilde kullanmayı düşünüyorum. Üzerime giyip fotoğrafta çekileceğim. Az önce giydim. Gerçekten çok güzel oldu. Çok beğendim. Çok uzun yapmayı düşünmüyorum. Kısa benim için idealdir. Sizler de kendinize göre uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Arkadaşlar burada yine köşemi yapıyorum. Şöyle biraz yakınlaştırayım kamerayı. Siyah olduğu için çok net görünmeyecek diye çekiniyorum ama şöyle göstermeye çalışacağım. Burada da yine 3 tane ikili trabzan. Yine bakın boşluklara 3'er tane ikili trabzan. Köşelerimizi yapmayı unutmuyoruz. Bu sıraları istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi ya bir sıra daha yapacağım. Yani bir sıra ya da 2 sıra yapmayı düşünüyorum. Üzerime giyip deneyeceğim. Şu şekilde köşeler ve şu ara boşluklara 3'er tane aralara zincir çekmeden ikili trabzan yaparak bir veya 2 sıra dediğim gibi öreceğim. Daha sonra boyun kısmına geçeceğiz. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın eminim anlaşıldı. Dediğim gibi bir veya 2 sıra örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sadece bir sıra ördüm. Şöyle şurayla takım olsun istedim. Şurası da 2 sıra. Şurası da 2 sıra. Şöyle daha düzgün duruyor gibi geldi bana. Yine tabii ki size kalmış orayı ne kadar öreceğiniz. Şimdi yaka kısmını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Daha kapalı olmasını istiyorsanız bir sıra ikili trabzan gidebilirsiniz. Tekli trabzan gidebilirsiniz. Ben sanırım 2 sıra sık iğne yapmayı düşünüyorum. Çünkü çok aşırı kapanmasını istemiyorum yaka bölümünün. Hemen şöyle şu köşeden başlıyorum. Şöyle ilk trabzandan başladım. Şöyle iplerimi tabii gizleyerek her bir trabzan tepesine tek tek şöyle elimi çok sıkmadan, elimi sıkarsam çok gerilebilir burası. O yüzden şöyle yakanın bolluğuna göre elimi de bol artarak devam edeceğim. Siz yine kendiniz elinizle ayarlarsınız. Çünkü ben trabzanları bayağı geniş örmüştüm. Gevşek gevşek örmüştüm. O yüzden sık iğneyi de gevşek gevşek yapacağım. Eğer sıkı yaparsam çok gergin olacak boyun. O yüzden bu şekilde ben 2 sıra sık iğne örmeyi düşünüyorum. Her bir trabzan tepesine zaten aralarda zincirimiz yok. Sadece trabzanlarımız var. Tek tek trabzanlara batarak sık iğne yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. 2 sıra yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, yaka kısmını dediğim gibi 2 sıra sık iğne ördüm. Benim için yeterli. Gördüğünüz gibi şalım bitti. Az önce dediğim gibi şal da diyebiliriz. Panço da diyebiliriz. Şöyle hemen şunu da göstermek istiyorum. Şöyle üçgen şekilde de çok güzel oluyor. Şöyle de göstermek istiyorum. Gayet şık oldu. Hemen püskülleri göstermek istiyorum arkadaşlar. Püsküller için ben şöyle 2 ipten de aynı boyda kestim. Şöyle istediğiniz bir kartona sararak bunları elde edebilirsiniz. Ben şöyle hemen 1-2 tane göstermek istiyorum.
Şöyle 5'er tane koyacağım. Şöyle 3 tane siyahtan, 2 tane de batik ipten koyacağım. Karışık olsun istiyorum. Düz siyah olmasın. Tabii bu şekilde dizeceğim ama beğenmezsem direkt düz siyah da koyabilirim. Önceden onu söylemek istiyorum. Bakın şöyle hemen köşenin içinden geçiriyorum. Şurayı eşitliyorum. Ve şöyle içinden geçirdim. Bu kadar. Şu şekilde. Ve şuradaki ara boşluklara bakın. Gruplarımızın ara boşluklarına tek tek aynı işlemi yapacağım. Bir tane daha göstermek istiyorum. Şöyle 3 tane siyah koyuyorum. Hepsinin aynı olmasını istediğim için sayıyorum. Şöyle 2 tane de batikten koyuyorum. Biraz fazla ip gidecek gibi. O yüzden tek siyah koymak istemedim. Çünkü siyahın bir tane eğer kalmazsa yarım kalacak. Evet. Şöyle içinden geçiriyorum. Ve püsküllerim hazır. Biraz da uzun tuttum arkadaşlar. Siz boyutunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde ben tek tek bu püsküllerimi takıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben püsküllerimi taktım. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Her iki tarafını da rahatlıkla kullanabilirsiniz. İster bu şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz üçgen şekilde kullanabilirsiniz. Tabii ki benim favorim bu. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.